Yine harika bir keşfe imza atacağız gibi geliyor arkadaşlar. Oymayı görüyor musunuz? Harika bir taş ya. Hemen hemen taşın her bir noktasına işaret yapmışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın cep şeklinde bir kısmımız mevcut. Şöyle taşa yandan bakarsanız da bir hayvanı anımsatıyor değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle ön kısımlarına bakalım. Hoppa. Hoppa. Bakalım. Şu güzelliğe bakar mısın? Adam harika bir çalışma yapmış, görüyor musunuz? Yani nereden baksanız bir çocuk kafası girecek şekilde büyük bir işaretimiz var. Oyma işaretimiz var arkadaşlar burada. Ve şurada yukarıda da bir oymanın üstünde kabarcığımız var. Şöyle etrafını dolaşalım mı? Dolaşmaya değer bir kaya çünkü. Bakalım farklı açı. Oo, aşağıya bakar mısınız? İşte görüyorsunuz, harika bir işaret daha. Hop, hoppa. Bakın burada bir tane kabarcık var arkadaşlar. Kabartma var. Kayacımız işaret yönünden çok zengin. Onu belirteyim. Altlarda bir şey var mı? Oo, bakın burada farklı bir açı var arkadaşlar. Sanki kaya mezarı gibi bir şey var burada. Bakın burada yine oymak var. Taşımızın altına bakar mısınız? Dümdüz. Evet, harika bir kısım. Bir de şöyle şu tarafları dolaşmak istiyorum. Daha farklı nelerle karşılaşabiliriz diye. Hop. Oo, bakın burada da bir tane çalışma yapılmış bir kısım var arkadaşlar. Oyulmuş bir kısım var. Malzeme koyulmuş mu koyulmamış mı onu tam olarak bilemiyorum ama yine harika bir kısım. Bakın arkadaşlar. Bu kayada da işaretlerimiz mevcut. Bir tane burada. Bir tane burada. Bakın şurada da bir oyma var. İçi dolmuş. Bakalım. Şöyle bir boşaltalım bakayım. Yine harika bir bölgedeyiz. Ne kadar çok işaret, o kadar güzel bir malzemeye işarettir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şurada bir kayanın üstünde kabarcık var. Oyma. Alt kısımda oymalarımız var. Kayanın öbür taraflarında da güzel oymalarımız var. Etraftaki taşlarda da güzel bir oyma mevcut arkadaşlar. Hemen buranın alan taramasını yapalım. Şöyle. Aynen şöyle. İkiz bir tane de ağacımız var. Bakın burada ikiz bir tane ağaç var. Hemen üstünde. Ana kayanın üst kısmında. Alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım buranın kontrollerini sağlayacağız arkadaşlar. Ya nasip diyelim. Hoba. Alan taramam. Altın ve değerli de. Merak edenler için Hakan Dedektör model 15 arkadaşlar. Alan taramamız. Dedektörümüz de Aziz K37. Harika bir cihaz. Bakın bu yana doğru çekiyor. Ama bizim bu araya girmemiz imkansız. Şöyle arka kısmını mı çekiyor acaba? Şu taraftan bir daha aktif edelim bakalım arkadaşlar.
Bak frekans kovalıyor arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? İlerleyelim bakalım. O aşağıda düşmeyelim de. Bakın oyma olan kısımlara doğru yöneliyor. Görüyor musunuz? Aynen. Kayanın üst kısmını gösteriyor. Kayanın üst kısmına çıkabilecek miyim? Bu taraftan zor gibi de şuradan çıkabilir miyim? Bir bakalım bakalım. Hoppa. Evet, kayanın üst kısmındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım burada aktif edelim. Çünkü buradan bu tarafı doğru gösteriyordu. Şuraya bir geçeyim. İnşallah düşmem. Aynen. Bakın şu kısmı gösteriyor. Oo, bakın. Burada bir sinyal yakaladı arkadaşlar. Kayanın hemen üst kısmında bir sinyal yakaladı. Aynen. Burada bir sinyalimiz mevcut. Ne yapacağız arkadaşlar? Buranın hemen hiç vakit kaybetmeden dedektörümle sinyallerine bakacağım. Ve ayrıyetten buranın bir de yeraltı görüntülemesine bakacağım arkadaşlar. Bakalım bu kabarcığın altında nasıl bir güzellik var. Hep beraber görelim. Hemen altında da zaten şöyle bir göstereyim, oyma var. Şu alt kısmında da bir güzel oymamız var. Şöyle dedektörümü şuraya koyayım. Yeraltı görüntüleme. Çekiç keski. Bir daha in çık yapmayalım arkadaşlar. Malzemelerimizi toparlayalım. Oba. Ya Allah. Önümüzü kapatalım da hasta olmayalım. Şöyle dedektörümü alayım. Sinyal aldığım kısma şöyle bir bakayım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir güzellikle karşı karşıyayız. Dedektörümü aktif ediyorum. Keşke aşağıda aktif edip topraklama yapsaydık ama dur bakalım. Evet, şu an aktif. Şöyle bakalım. Şunun üzerinde de toprak var. Levyeyi mi çektin? Sinyal aldığımız kısım arkadaşlar. Evet. Malzemeyi yeni görmeye başladı. Ayrımına bakalım. %85, %60. Evet. Dedektörümüz güzel bir sinyal olduğunu söyledi. Dedektör şöyle dursun. Alan taramamızla bir bakalım arkadaşlar. Yeraltı görüntülememizde de buranın güzel bir kontrolünü sağlayacağız. Ama önce şöyle bir kendimize bir ayar verelim.
Evet arkadaşlar, buranın zemin olarak iç kısmına bir bakalım. Burada nasıl bir güzellik var, hep beraber görelim. Şeyimizi biliyorsunuz arkadaşlar, telefona direkt bağlanan bir sisteme sahip. Evet, şöyle bir aktif edeceğiz. Şeyimizi açalım. Aynen öyle. Hemen bağlandı. Önce şunu bir 3D tarama. Şurayı 5'e 5 şeklinde bir ayarlayalım bakalım. Aynen 5'e 5'lik kısımdan şöyle bir tarama başlatalım. Aynen. Kayanın alt kısmında şöyle bir dur bakalım sen şurada. Bakın arkadaşlar, malzememiz şöyle aşağı kısımda, ama çok büyük bir malzeme değil. Şurada oymanın hemen alt kısmında bir noktada bir malzeme gösteriyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu kırmızılık buranın alt kısmında güzel bir malzeme olduğuna işaret. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buranın güzel bir şekilde yeraltı görüntülemesini yaptık. Dedektörümüzde de güzel bir sinyal yakaladık. Alan taramamızda zaten burayı işaret etmişti. Yani şu bölgeyi işaret etmişti. Buranın güzel bir çalışmasını başlatacağız. Ama yine tekrar aşağı inmem gerekecek. Aşağı ineyim ve eldivenlerimizi falan alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harika bir kabartma ve şöyle oymamızı da göstereyim. Harika bir oymanın olduğu kısımda, burası oyma arkadaşlar. Bu kısımda, şu kısımda bir işaretimiz var. Kayamızın da hemen hemen her kısmında şöyle göstereyim, işaretimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle etraflıca işaretimiz mevcut. Eldivenlerimizi alalım ve buranın temizliğini yaparaktan işe koyulalım. Oba. Kayanın üstü arkadaşlar tehlikeli. Onu belirtmek istiyorum. Bu kabarcığı büyük ihtimalle kıracağız. Çünkü üzerinde bir oymamız var. Oymanın da hemen alt kısmında yeraltılı görüntülemenin de görüntülediği gibi güzel bir malzeme mevcut gibi duruyor. Hadi bakalım. Şöyle kabartmayı iyice meydana bir çıkaralım.
Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi çekicimizi, keskimizi alacağız ve ayağımın altına bir şey girdi. Onu almaya çalışıyorum. Şu kabartçıyı bir kıralım bakalım. Evet. Düşme bakalım sen. Kırdığımızı aşağı atalım ki ayak bağı olmasın bize burada. Birkaç katmandan oluşuyor arkadaşlar. Evet. Ufak bir kaza geçirdik ve elimize patlattık arkadaşlar. Çıkacak da ne zaman çıkacak? Bura patlar mı sizce? Patlayacak gibi duruyor. Fiziki olarak durması zor bir kısım. Ama sinyal var. Şu oymanın iç kısmını mı
patlatsak. Parça daha koptu. Bak, oymanın üstündeki şu kısımdan bir malzeme sinyal aldık. Bakalım. Çatladı sayılır arkadaşlar. Zor bir kasaya benziyor. Evet. Gerçekten zor bir kasaymış. Biraz aşağı inip dinlenmem gerekiyor. Şöyle oymanın olduğu kısımda güzel bir malzeme bulduk. Bakalım, açabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Sen orada dur bakalım. Açılacak gibi duruyor arkadaşlar. Biraz zorlanacağız ama bura açılacak gibi duruyor.
Onu söylemeden geçmeyeyim. Biraz dinlenmek icap edecek. Evet arkadaşlar, kabartçığımızın alt kısmında güzel bir sinyal aldık. Ama biraz açılması zor olacak. Biraz daha çalışacağız. Bakalım parçayı kopartabilecek miyiz? Eğer parçayı kopartırsak altında görmüş olacağız. İnşallah nasibimizde güzel bir malzeme vardır ümidiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Bu işler gözüktüğü kadar kolay değil. Siz günün belli saatinde telefonunuzu açıyorsunuz, direkt izliyorsunuz ama biz buralara geliyoruz. Belki gün boyunca geziniyoruz ve keşifler yapmaya çalışıyoruz. Bakın, taşımızın alt kısmı boş arkadaşlar. Bak, buradaki sesle şuradaki ses aynı değil. Bak, burada bir boşluk var ve malzemeyi gösteren bir sinyalimiz var arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Oo, taşımız oynamış arkadaşlar. Burcu çakmak işimize yaramış bu arada. Şöyle göstereyim. Aynen. Evet. Bakın, burada güzel bir kasa kapakçığı varmış arkadaşlar. Sinyal aldığımız kısımda hemen buraydı zaten. Acaba diyorum parçalaya mı çıkarsak yoksa direkt mi çıkarsak? Bilemedim. Bakın şöyle. Kapakçık biraz zor oldu ama ayrıldı yerinden. Şimdi bunu aşağı yuvarlamaya çalışacağım. Aynen. İnşallah altında güzel bir nasip yatıyordur bizler için arkadaşlar. Arkadaş, ne zor bir yer ya. Kayayı oynattık. Hadi bakalım. Şimdi bu kayayı aşağıya nasıl atacağız onu görelim.
Oo. Aman Allah'ım. İşte malzeme. İşte dedektörün gördüğü. Bakın arkadaşlar. Zamanla kaya birbirine yapışmış. Ama zamanında buraya parça olarak koyulmuş. Şimdi de yapışkanlığından kurtardık. Malzemeye bak. Aman Allah'ım. Kayanın altına çok güzel bir zulalama yapmışlar. Başka bir yerde var mı? Aslanım benim be. Harika. Bak 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 bak. Bak. Neler var neler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İşte şu anı çok seviyorum arkadaşlar. Güzel bir çalışmanın sonucunda harika malzemelerle karşılaşıyoruz ya. O beni acayip mutlu ediyor. Bakar mısınız? Harika malzemeler. 4 adet para ve zaten burası da arkadaşlar. Geriye doğru gidiyordum. Şurası da oyulmuş arkadaşlar, bakın şöyle. Güzel bir zulalama sistemi yapılmış. 4 adet para. Bir tane. Bu yine gelin başına benziyor arkadaşlar. Bunun bir benzerini bir tane daha bulmuştum. Ama biraz zarar görmüş. Değerli bir malzeme. Zamanında zor temin edilebilen, zenginlerin bile zor ulaşabildiği bir malzeme diyebilirim. Yani araştırmalarımız onu gösteriyor. Gelinlerin başına. Şimdi bizim dönemimizde neyle kıyaslayabiliriz bunu arkadaşlar? Yani böyle gelini boydan boya saran altın bir zincirle kıyaslayabiliriz. Bunun değerini zamanında. Çok değerli bir malzemeymiş. Evet. Yine harika bir bölge. Yine harika bir keşif. Yine harika bir kasayla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Malzemelerimiz muhteşem. 4 adet sikke, bir tane yüzük, bir tane de gelin başı. Benim bildiğim gelin başı arkadaşlar. Siz nasıl biliyorsunuz bilmiyorum. Ama gerçekten biz araştırmalarımız sonucunda o kanıya vardık. Kırmızı bir yüzük, 4 tane para ve bir tane gelin başı. Büyük ihtimalle eşkıya yaşına da benziyor arkadaşlar kasa. Öyle söyleyeyim. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarmak için kanalıma abone olarak beni takipte kalabilirsiniz. Lütfen malzemeler hakkında yorum atmayı ihmal etmeyin. Beğen atmayı ihmal etmeyin. Videoları başından sonuna kadar işaretler kombinini takip ederek, yani izleyerek takip edin. Nereden nasıl bir işaret ve nasıl bir kasa oluştuğuna lütfen dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.